Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar TL kurundaki yükselişi hep beraber bu video içinde değerlendireceğiz. Bu video içerisinde altını, gümüşü, sterlini, euro Türk lirası ve Bitcoin'e de bakıp değerlendirme yapacağız. Özellikle Sedat arkadaşımızın ve birkaç arkadaşımızın sormuş olduğu soru var. Paritelere geçelim mi şeklinde. Bunlara da buradan bir yanıt vermeye çalışacağım. Son dakika gelişmeleri, son dakika haberleri gene videomuz içerisinde yer vereceğiz. Teknik analiz yöntemini kullanaraktan dolar kuruna, altın kuruna, gümüş kuruna hepsine burada bakacağız. Döviz kurlarının üzerindeki fiyat artışlarının hangi seviyelere kadar devam edebileceği ile ilgili bu video içerisindeki sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Yayınımıza geçmeden önce arkadaşlar başarılı analizlerimiz oldu. Birçoğunuz yukarılardan terslerde kalmıştınız ve yapmış olduğumuz noktasal tahmin ve yorumlar sayesinde teknik analize sadık kalan birçok arkadaşımız şu an itibariyle tersten çıkmış durumda ve karlarına da kar katmış durumda. Hepinize karlarınızın hayırlı olmasını ve güle güle bu karlarınızı, harcamalarınızı temenni ederekten videomuza hemen geçelim. Evet, dolar TL kuruyla başlayalım. Dolar TL kurunda bizler için özellikle bu haftaki ana hedef bölgemiz 14.73 seviyeleri olacak. 14.73'ü sizlerle birlikte dolar TL kurunda takipte kalacağız sevgili dostlarım. Arada gene bir destek bölgemiz olarak şu an itibariyle yavaş yavaş çalışmakta olan 14.50 seviyesi var. Fakat şu an itibariyle henüz kırılmış değil. Bu 14.50 civarında da dolar TL kurunun yukarı yönlü hareketini devam ettirip 14.73 seviyelerine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketlerini devam edecektir. O yüzden dolar kurunda olan arkadaşları uyarmak isterim. Bir müddet sabırlı olmakta fayda var. Bu hareket 14.73 seviyesine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketini tamamlamak isteyecektir diye düşünmekteyim. Gıda fiyatları önümüzde gene biliyorsunuz gıda fiyatlarındaki artışlar özellikle yağ, Rusya'daki gemilerin bekletilmesinden kaynaklı olaraktan ayçiçek yağlarında bir fahiş fiyatlanma durumu olabilir. Bunun etkisiyle birlikte de vatandaşların çoğu marketlere koşup evlerinde yağ stoklamaya başlamış durumda. Tabii bu durumun aslını henüz bilmiyoruz. Sayın Nebati Bakanımızın yapmış olduğu, Hazine Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalarda yağ stoklarımızın oldukça yeterli olduğu yönünde bir açıklama vardı. Fakat marketler tarafına gidip yağa baktığımız zaman özellikle ayçiçek yağlarında fiyatların gene yukarılara doğru tırmandığını ve bazı marketlerde de yağ satışlarının yapılmadığı görülmekte. Bu stokçuların işi midir? Veya serbest piyasada böyle bir hak var mıdır yok mudur? Bunu gene market ve gıda fiyatlarıyla uğraşanların vicdanına bırakmak lazım. Fakat halk zor durumda. Yapılan artışlar, çıkan enflasyon maalesef ki asgari ücretlinin aldığı maaşın da üzerlerine kadar çıkmış durumda. Bu durum özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışanları gerçekten iyiden iyiye zorlamaya başladı. Elektrik faturaları artık en üst seviyelerde. Bu elektrik faturalarının ödenmesi, kiranın ödenmesi, okul masrafları derken asgari ücretlinin ayın sonu gelmeden daha ayın 15'inde eline geçen paranın bittiği de maalesef ki yaptığımız tüm hesaplamalarla bunu ne kadar aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıda çekseniz bu hesap bir türlü maalesef ki tutmamakta. Emekli gene aynı şekilde. Emekli haberlerine baktığımız zaman emeklilerin de gene zor durumda olduğu 2500 lira en düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan insanların durumlarının da ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünmekteyim. EYT'li arkadaşlarımızın durumu gene gündemde. EYT'li arkadaşlarımızın da sorununun çözülmesi gerekli ve bu konuda da hükümet zaman zaman bazı açıklamalar yapsa da bu açıklamaların neticesinde sonuca ulaşılır bir durumun olmadığı görülmekte. Diğer partiler tarafından EYT'ye olumlu bakılacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Zaten hepsi
bu EYT ile ilgili düşüncesini açıkladılar. Şu an itibariyle baktığımız zaman da hükümet partisi dışında ve Milliyetçi Hareket Partisi dışında tüm partiler bu EYT'ye onaylarını açık açık iletmekteler. MHP de bu konuda düşüncesini açık açık iletmesine rağmen mecliste yapılan oylamada ilk turda evet demiş, fakat ondan sonraki oylamada maalesef ki bu onayını geri çekmiş. Bunu da bir bir dipnot olarak EYT'li arkadaşlarıma burada paylaşmak isterim. Evet sevgili dostlarım, dolarda yön yukarı 14.50 ve üzerindeki hareketlerde 14.73, kısadaki ana hedef bölgesine doğru dolar TL kurunda hareketleri izlemeye devam edeceğiz. Hemen altın tarafına geçelim. Altında kritik rakamlar var ve bu kritik rakamları sizlerle birlikte zaten takip ediyoruz. Hemen altın onsla grafiğimizi açalım. Altının ons tarafında 1900 dolar üzerindeki hareketlerde bir boğa piyasasının altının onsunda yaşanacağıyla ilgili öngörümüz vardı ve noktasal olarak bu öngörümüz altının ons tarafında çalışmış durumda. Peki altının onsunda yükselişler hangi seviyeye kadar altının onsunu çekebilir? Şimdi sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu konuşalım sevgili dostlarım. Altının onsunda özellikle bizlerin grafik üzerinde çizmiş olduğumuz ve sizlerle birlikte bunu uzun bir zamandır takipte kaldığımız bir bölge mevcut. Bu bölgemizde sevgili dostlarım altının ons tarafında yukarıdan geçen direnç bölgesi olacaktır. Buradaki direnç bölgesi de altının onsunda 2060-2070 seviyelerine denk gelmekte. Yani altının onsunda bakın tam şuradan çizdiğimiz bölge 2070 dolar seviyesinden geçiyor. Altının onsunda burada bir duraksama yaşayabiliriz. O yüzden altının onsunu takip eden arkadaşlarımız 2070 dolar civarında artık tedbirli olacakları ve düzeltmenin bu seviyeden gelebileceğini yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla takipte kalmalılar diye düşünmekteyim. O yüzden altın yatırımcılarını da buradan uyarmak isterim Başkan 35 olarak. Artık bizim için 2014 bir direnç bölgesi ve bu direnç bölgesi aşılmasıyla birlikte yeni hedef noktası altının ons tarafında 2070 dolarlar seviyesine doğru giden bir altın ons olacaktır sevgili dostlarım. O yüzden sizlerin de dikkatli olması gereken 2070 bölgesi için sizleri buradan uyarmak isterim. Buradan yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla altının onsunda düzeltme kar satışları altının onsunda gelebilir. Ara direnç olarak 2031 bizler için bir ara direnç bölgesi olacaktır. Forex'teki ve Viyop'taki arkadaşlar da 2031, 2014 bunlar direnç bölgelerimiz. Destek bölgelerimizde gene 1964 ve 1922 civarlarından geçen alanlar olacaktır. Evet 1964 ve 1922 bunlar iki destek. 2031 ve 2073'te bizlerin takipte kalması gereken iki önemli direnç bölgesi olarak takipte kalınılmalı. Hemen gram altına bakalım. Gram altın takip eden, gram TL takip eden arkadaşlarımız için evet muntazam olarak çalışmış bir grafik ve bu grafik üzerinde anlatmak istediğimiz bölgenin kırılmasıyla birlikte zaten gram altında yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte yaşadık sevgili dostlarım ve burada bizler için ilk hedef bölgesi 953 TL civarında doğru giden bir gram altın olacaktır demiştik sizlerle birlikte ve sizlerle birlikte hemen 953 seviyesini takipte kalacağız. Öncelikle dirençleri verelim. 938 bölgesinde bir direnç ve 953 seviyesinde bir direnç ile karşılaşacak gram altın takibinizde olacak. Bu bölgeler kuvvetli olacaktır sevgili dostlarım. Bu bölgelerden de gram altın tarafında satışlar gelebilir. O yüzden sizlerin de 953 özellikle seviyesinde dikkatli olmanızda fayda var. Buradan bir düzeltme hareketi gene gram altın tarafında yaşanabilir. Gram altın bildiğiniz üzere hem dolar bazlı altından
ve dolar Türk lirasından çift taraflı etkilendiği için, bunların hem yükselişlerinden hem düşüşlerinden etkilendiği için ons tarafına baktığımız zaman 2070 dolarlar seviyesinden bir satış geleceğini düşünür isek, doların da yukarı yönlü hareketlerinde 473 civarına doğru, 14.73 civarına doğru yukarı yönlü hareketlerde bu iki bölge üzerinden bir düzeltme hareketi gelebileceğini düşündüğümüz için 938-953 aralığının dikkatli bir şekilde gram altıncılar tarafından da takip edilmesi gerekli olduğunu düşünmekteyim sevgili dostlarım. Gram altında bu verdiğim iki seviyeye dikkatli bir şekilde takipte kalın derim ben yegane bir kardeşiniz olaraktan. Evet, gram altını da inceledikten sonra hemen sizlerle birlikte gümüş tarafına geçelim. Bakalım gümüşte son hareketler ne şekilde gelişiyor. Evet, gümüş. Metallerin haşeri çocuğu gümüş. Buna her zaman bu şekilde sizlerle birlikte zaten dillendiriyoruz ve yorumluyorduk. Gümüşe baktığınız zaman sevgili dostlarım, hareketlerin gümüşte sert keriz silkeleme şeklinde geliştiğini buradan izliyoruz. Çünkü gümüşte her zaman için hareketler böyle sert bir şekilde olur. Birden geriye gelir, birden ileriye fırlayan bir gümüş. Dediğimiz gibi 25-50 seviyesini retest yaptıktan sonra tekrardan yönünü yukarıya yönlü çevirmiş bir gümüş ons. Yani burada bir 25-50 bölgesi retest yapacağını düşündüğümüz bir bölgeydi. Şimdi gümüşte artık bizler için yeni alan hangi bölgelerde? 26.90 ilk etaptaki ana hedef bölgesi olacaktır ve buradan da yön 28 dolar civarına doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir sevgili dostlarım. Bizler için ilk etapta takipte kalmamız gereken bu 26.19 direnci. 26.19 direnci önemli. Sizler ilk etapta 26.19 direncini takipte kalın. Evet, şuradaki 26.19 ama yalnız burada kesinlikle yatırım tavsiyesi olmasın. Benim düşüncem ilk etapta bizler 27-78 civarına doğru giden şu bant aralığında gümüşün onsunu göreceğiz ve takibe devam edeceğiz. Düşüncem hala devam etmekte. Şimdilik bu verdiğimiz iki bant aralığını sizlerle birlikte takip edelim. Gümüşün ons tarafında da yön yukarı olarak gözükmekte sevgili dostlarım, gümüş takip eden sevgili arkadaşlarım. Evet, hemen gram gümüş, gram gümüşe geçelim. Gram gümüşte 11.87 ne dedik, bizler için haftalık bir direnç ve bu direncin üzerinde gümüşün onsunun hareketlerine başlaması yukarıya yönlü bizleri başka bir ortama götürecektir ve gümüşün gram tarafında, gram gümüş tarafında özellikle 11.87 artık önemli bir direnç konumuna geçti ve gümüşün gram tarafı kendini 11.87 üzerinde fiyatlamaya başlamış durumda gram gümüşte. 11.87 üzerinde bizim gram gümüşte ana hedef bölgemiz hangi seviye olacaktır? Evet, gram gümüş takip eden arkadaşlar için de 13.20 seviyesi artık potaya girmiş durumda. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız 13.20 seviyesine dikkat etsinler. Burada 13.20'ye doğru bu hareketlerin devamını ben bekliyorum. Ve 13.20 bir ara direnç bölgemizde, gene bunu da belirtelim. Şöyle bir gümüş gramı toplayalım sizlerle birlikte. Kafanız karışmasın. Evet, gümüş TL. Şimdi 12.62 burada bir dirençle karşılaşacaktır. 12.62 ilk etap hedef bölgesi olacaktır. Onun üzerindeki ikinci direnç bölgesi de 13.20 seviyesinden geçen direnç bölgesi olacaktır. Sizler ilk etapta 12.62 bölgesini kuvvetli olarak takipte kalın. Çünkü 12.62'de bir takım satışlar da gelebilir. Fakat buradaki düzeltmesini yaptıktan sonra yönünü tekrar yukarı 13.20 seviyesine doğru çevirecektir. Burada 11.87 en önemli destek bölgesi takip edeceğiniz. Yani 11.87'de hem stop bölgesi olarak da kullanabileceğiniz bir alan. Gümüşün gramındaki arkadaşlar da 12.62 hedefine doğru giden bir gram gümüşü takipte kalsınlar.
Hemen sterlin Türk lirasına geçelim. Sterlin Türk lirasındaki hareketlere bakalım sizlerle birlikte. Evet, şu an 19 lira seviyesinde. Ne dedik arkadaşlar? Sterlinde 18.80. Evet, bunun paritesini soran arkadaşlar vardı. Bakın arkadaşlar, şu an için bence parite yapmaya gerek yok. Çünkü TL bacaklı kurlar hemen hemen birbirine orantılı olarak yukarı yönlü hareketler yapıyorlar. Makas aralıklarına da baktığınız zaman makas farklılıklarından kaynaklı olarak şu an elinizde bulunan ürünlerden parite tarafına geçmeyi, tabii son karar sizin. Siz kendiniz bunu düşünmelisiniz. Fakat 18.80 üzerinde burada bir gene sterlinde 20 TL civarına doğru ilk etapta yukarı yönlü hareketler izleyeceğiz. Çünkü artık 18.80 üzerinde sterlin bir boğa piyasası diyebiliriz. Yani hareketli bir piyasa içerisine girecektir. Ve buradan 20 TL'ler civarını ilk etapta hedefleyecektir diye düşünmekteyim. O yüzden paritelere şu an için geçilir mi? TL bacaklı kurlarda ben olsam geçmem. Ama tabii son karar sizindir. Sizler nasıl düşünürsünüz? Bunun kararını verecek olan kişiler de sizlersiniz. Sterlinde de Türk lirasında özellikle yön yukarı. Hatta sterlin, euro ve dolar Türk lirasına baktığımız zaman yönün daha hızlı bir şekilde yukarı gideceği yönündeki düşüncelerim mevcut. Sterlin daha hızlı hareket edecektir diye düşünmekteyim. Evet, euro Türk lirası. Euro Türk lirasında da hedef yukarıda. Bakın tam şu bölge 15.80 bölgesi. Evet, 15.80 bölgesi. 15.80 bölgesi çok önemli. Euro'da da şu an 15.80 bölgesinde yukarı yönlü hareketler izliyoruz ve burayı kırma çabaları Euro Türk lirasında da devam ediyor. Arkadaşlar bakın, Euro'da da 15.80 önemli bir bölge. Aşağıda ne dedik? 14.80 bizler için kritik bir bölge. Aşağı yönlü hareket olabilmesi için 14.80'in aşağı kırılması, yukarı yönlü hareketlerin sertleşmesi için ise özür dilerim, 15.80 üzerinde kapanışlar şart. Euro'da artık gördüğünüz gibi 15.80 üzerindeki kapanışlarını yapmaya başladı. Euro'daki arkadaşlar da kısada 16.50 civarına doğru giden bir euroyu takipte kalsınlar derim ben, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla tabii ki sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, kripto paralardan hemen Bitcoin analizimize geçelim. Bitcoin takip eden arkadaşlarımız ve Bitcoin seven arkadaşlarımız için evet, şu an 38.700 dolar seviyelerinde bir Bitcoin'i piyasalarda takipteyiz. Ne dedik? 37.000. Bakın bunu sürekli söylüyorum çünkü neden? Bu analizi değiştirmeye sık sık değiştirmeye gerek yok sevgili dostlarım. Analizimiz bize diyor ki 37.000 dolar bizler için artık bir dip çalışmasının olduğu alan. Bu bölgede bizi yorarlar, biraz üzebilirler. O yüzden sizler diyor ki 37.000 dolara dikkat edin. Bu bölge alım bölgesi olarak da yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla değerlendirilebilir. Ve buradaki hareketler ilk etapta 43.280 dolar civarına doğru Bitcoin'de tekrardan bir yukarı yönlü bu band aralığını test edebilir şeklinde yorumlanabilir. Tabi 37.000 dolar altına bu seviye kırılmadığı sürece 37.000 dolar altına geçersek o zaman başka bir senaryo düşünebiliriz. Şimdilik bizim burada takipte kalmamız gereken en yakın senaryomuz 37.000 43.280 dolar aralığını takipte kalmak olacak sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım, videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımızı başka mecralarda paylaşmayı unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.